Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli, oldukça bereketli, sadece 3 yufkadan etli ekmek tarifi paylaşıyor olacağım. Hazır yufkadan yapmış olduğum bu etli ekmeğe bayılacaksınız. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz etli ekmek tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak iç harcını hazırlıyoruz. 300 gram kıymanın içerisine ince ince doğramış olduğum 1 adet soğanı ekliyorum. Kabuklarını soymuş olduğum küçük küçük doğradığım domatesleri ekliyorum. 1 adet kapya biber, çeyrek demet maydanoz, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay bardağı zeytinyağını ekliyorum. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Bu aşama çok önemli. Koymuş olduğumuz bütün malzemelerin birbirine geçtiğinden emin olun. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Hazırlamış olduğumuz iç harcını kenara alıyoruz. Başka bir kasenin içerisine 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 adet yumurtayı koyduktan sonra güzelce çırpıyorum. Hazırlamış olduğumuz bu sosu yufkaların arasında kullanacağız. Güzelce çırpmış olduğumuz sosumuzu kenara alıyoruz. Tarifimde 3 adet hazır yufka kullandım. 1 adet yufkayı alıyorum, yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin üzerine seriyorum. İlk yufkayı açarken tepsinin üzerini tamamen kaplayacak şekilde açıyorum. Yufkanın kenarlarını dışarıda bırakacağız. Daha sonra hazırlamış olduğum sostan 2-3 kaşık koyarak fırça yardımıyla her tarafına gelmesini sağlıyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. İkinci yufkayı alıyorum, kenar kısımlarını dışarıya taşırmadan buruşturarak tepsiye koyuyorum. İkinci yufkanın üzerine de sosumuzdan koyuyoruz. Fırça yardımıyla her tarafına gelmesini sağlıyoruz. Üçüncü yufkayı da aynı şekilde tepsinin ortasına buruşturarak koyuyorum. Bunun da üzerini soslayarak fırça yardımıyla her tarafına gelmesini sağlıyorum. Daha sonra en alta bırakmış olduğumuz yufkanın kenarlarını tepsinin ortasına doğru katlayarak koyuyorum. Bu arada her katlama işleminden sonra mutlaka sosluyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim.
Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Yufkanın kenarlarını soslayarak güzel bir şekilde kapattık. En üstte de kalan sosun hepsini döktüm. Bu aşamadan sonra iç harcını yufkaların üzerine döküyorum. Yufkanın hepsini döktükten sonra kaşık yardımıyla eşit oranda yayıyorum. Fırınımızı da 180 derece alt üst ayara açtık. Hazırlamış olduğumuz etli ekmeğimizi sıcak fırına koyacağız. 180 derecelik fırınımızda 35 dakika boyunca etli ekmeğimizi pişireceğiz. 35 dakikanın sonunda etli ekmeğimiz hazır. Etli ekmeğimiz çok güzel kokuyor ve harika bir şekilde pişti. İlk sıcağı çıktıktan sonra etli ekmeği kare olacak şekilde kesiyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Hazır yufkadan yapmış olduğum bu etli ekmeğin bir de sizlere iç dokusunu göstermek istiyorum. Üzerine koymuş olduğumuz harç ve altındaki yufkayla harika bir etli ekmek oldu. Canınız etli ekmek istediği zaman çaylarınızın yanında hazırlayabileceğiniz harika bir tarif. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz bu güzel etli ekmeğin son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.